Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, ister iftara, ister sahura yapın, ister buzluğa atın. Şahane bir katmer peynirli börek tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker. Korkmayın, tatlı olmuyor. Sadece mayanın güzel gelmesini ve güzel bir denge sağlıyor. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya ilave edebilirsiniz. Toz mayamızı ekleyelim. Güzelce bir karıştıralım. 1 dakika kadar tezgahta bekletelim. Yani mayamız gördüğünüz gibi tamamen erimiş olsun. İçinde hiç tane tane maya görünmesin. 1 tatlı kaşığı tuz ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu karıştırmaya başlayalım. Toplam un miktarı 4,5 maksimum 5 su bardağı kadar. Sevgili arkadaşlarım, şöyle kabaca bir kaşığınızla toparlayın. Gerekirse biraz daha un takviyesi yapın. Bende mesela 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı tam denk düştü. Yani 4-4,5 su bardağı kadar. Hemen şöyle bir kabaca toparlıyorum ve tezgaha alıyorum. Böyle pat diye düştü, kusura bakmayın ama çekim yaptığım için kameraya doğru çeviriyorum kaseyi. O zaman da böyle biraz estetik durmadı ama nimettir. Ben istemedim yani öyle düşmesini. Tezgaha aldım. Hemen şöyle bir kaşığı elimle temizliyorum ve gördüğünüz gibi böyle pütür pütür toparlanmamış yarım yamalak bir hamur var. Şimdi onu tezgahta ne yapıyoruz? 4-5 dakika güzelce yoğuruyoruz. Çünkü bu bir katmer hamuru, yani ekmekgillerden, poğaçagillerden. Demek ki hamurumuzun çok güzel yoğrulması lazım. Kaliteli bir hamura ihtiyacımız var. O yüzden tezgaha aldım. Elime çok yapışırsa biraz un serptim. Tam 5 dakika yoğurdum. Bakın sevgili arkadaşlarım, elimin altında neredeyse hamurun mayası gelmeye başlamıştı bile. Çünkü elimin sıcaklığıyla. Size şimdi şöyle kıvamını da gösteriyorum. Çok elastik, kendini tutan, pürüzsüz güzel bir hamur elde ettik. Onu şöyle ortaya doğru katlıyorum. Kocaman yuvarlak bir beze yapıyorum ve mayalanması için tekrar kenarda gördüğünüz az önce karıştırmak için kullandığım kaseye veriyorum. Yumuşaklığına bakabilirsiniz. Çok uğraşırsanız yapışıyor. Normalinde yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur, mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 1 saat bekledim. 1 saatin sonunda hamurun güzelliğini tam bu bölümde anlayabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, bastığınız anda o kenardaki hava boşluklarını görüyorsunuz. Tezgaha yine biraz un serpiyorum ve mayası gelmiş hamurumuzu komple tezgaha alıyorum. Yine hamuru şöyle elimle kabaca bir sağını solunu düzeltip 4 eşit bezeye alacağım. Büyük büyük, yani 4 tane büyük katmer börek yapıyoruz. Yani bir tanesi 2 kişiyi doyurabilir diyebilirim. O yüzden hiç bezeler büyük oldu diye gözünüz korkmasın. 4 eşit parçaya böldüm ve her bir parçayı bir tane irice beze alarak hazırlıyorum. Böyle size elimden geldiğince Ramazan'da da çok güzel bir programım var sevgili arkadaşlarım. Çok güzel Ramazan tariflerim, çorbalar, yemekler hepsini göreceksiniz. Hatta çekimlerimin birçoğunu Ramazan'dan önce başlamıştım. Bu çekimim de onlardan bir tanesi. İnşallah çok beğeneceğinizi ümit ediyorum. 4 tane beze aldık ve tezgaha hazırladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunların şöyle 3 tanesini bir kenara alalım. Hiç beklemeyeceğiz. Bekleme süremiz yok. Bezemizi aldık. Bir tane bezeyi diğer 3 bezenin üzerine bir mutfak havlusu örtelim. Kabuk bağlamasın. Ve ilk aldığımız bezeyi de açmaya başlıyorum. Katmer börek yapacağımız için bu açma işlemini yaklaşık bir 35 santim diyebilirim. Hamur çok güzel. Merdane ile de açabilirsiniz. Hatta hamur açmayı bilmeyen izleyicilerim kolaylıkla merdane ile de açabilir. Aslında ben daha seri çalışırım hamur açarken ama kameraya 2 elim birden denk düşünce olmuyor. O yüzden böyle tek elimle yapmaya çalıştım ama kamerayı kapatınca ben zaten onu uçurdum, bir dakikada açtım, hemen 40 santim diyebilirim. Şöyle bir göz kararı çevire çevire açarsanız her tarafı eşit olur. 35 santim çapında açtım. Şöyle inceliğini size göstereyim, bakın. Gayet güzel bir inceliği var. Kenarda
Biraz oda ısısında yumuşamış. Hatta benimki dolaptan çıkmış. Baktım pek yumuşamamış. Biraz fırında yumuşattım. 125 gram tereyağı kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Siz bu 125 gramı 4 beziye olacak şekilde göz kararı bölün. Bir kısmını tereyağını ekliyorum. Bir hamur kartıyla hiç boş yer kalmayacak şekilde her tarafına sürelim. Bunu en iyi böyle bir hamur kartıyla yapabiliyorsunuz. Elinizde de yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Hamuru çok böyle fazla uğraşmış olursunuz. Hamur kartı böyle dümdüz her tarafına güzelce sürülebiliyor. Ve şimdi bir rulet yardımıyla görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun 4 defa kesiyoruz. Yani karşılıklı olacak şekilde 4 defa keselim. İki ucunu ortaya, katladığımız yeri yine ön tarafa doğru katlayalım. Yani bu teknikle katlarsanız hiçbir kat boş kalmıyor. Yani her katımızda yağ olmuş oluyor. Bu çok güzel bir tekniktir. Katmerde de çok sık kullanıyorum ben. Bu şekilde katlayarak ilk aşamamızı bitirdik. Bu bezeyi hemen kenara aldım. Tekrar gösteriyorum, gözünüzden kaçmışsa şöyle hızlı çekimle, bu arada görüyorsunuz hamur kenarda beklerken bile ne kadar güzel kabarmış. Tezgah aldım, biraz un serptim. Yine 35 santim çapında açıyorum. ...35 santim çapında yine açtım. Tereyağımız vardı. Üzerine boş yer kalmayacak şekilde tereyağı sürerek yine aynı katlama tekniğiyle katlayalım. Onu tekrar göstermek istedim. Çünkü sevgili arkadaşlarım, önemli ve çok işinize yarayacak bir tekniktir. 4 defa kesiyoruz ruletle. Bakın. Tam ortalayarak 2 tane karşıdan, 2 tane de diğer karşıdan ve çok pratik bir şekilde katlama işlemimizi yapıyoruz. Bunu bütün katmerlerinizde kullanabilirsiniz, yani bu katlama tekniğini. İşinizi kolaylaştırır, boş yer kalmaz, çalışması da çok zevkli. Hem de o kare şeklini bu katlama tekniğiyle de çok güzel elde ediyoruz. Diğer iki ucunu da biraz sağını solunu sündürüyorum ki her tarafına kapansın. Çünkü biraz üçgen kalıyor biliyorsunuz. Ve bütün bezeleri aynı işlemle yaparak bir tepsinin, hafif un serptiğim bir tepsinin içine alıyorum. 4 tane bezemiz vardı. Hepsini aynı işlemle yaptım. Üzerine bir mutfak havlusu örtüp buzdolabında şöyle bir yarım saat dinlendirelim. Yarım saat dinlendirmemin sebebi içindeki tereyağın tamamen donmasını sağlamak. Beklemezseniz sevgili arkadaşlarım o tereyağı hamur yer. O zaman da katmer gibi olmaz. Önemli bir püf noktası. Yarım saat dinlendirdim. Bir tanesini aldım. Diğerini hemen yine buzdolabına bırakalım. Kenarda bekletirseniz yine yumuşayacaktır tereyağı. Şöyle elimle birazcık basıyorum. Görüyorsunuz bastığım anda baloncukların nasıl çıktığını. Oklavayla da çok fazla basmadan, yani böyle gücünüzü vermeden yumuşak ve zarif bir şekilde yaklaşık ne kadar söylesem 20 santime 20 santim çapında olacak şekilde kare olarak açalım. Çok fazla basmamaya çalıştım ki hani tereyağı katlarda kalsın diye. Toplamda kullanacağımız peynir 250 gram peynir kullanıyoruz. Yani katmer olduğu için içi boş olmasın, bol peynirli. Biraz da içine maydanoz kıyıp hazırlamıştım. Şimdi şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı kadar peyniri açmış olduğumuz katmerimizin tam ortasına ilave edelim. Ve 4 tane köşemiz var. Bir peynirimizi mümkün oldukça ortasına yaydıktan sonra o köşeleri birleştiriyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım, ortaya doğru köşeleri ekleyin. Sanki bir bohça mı? Acaba bohça mıydı? Bohça katlar gibi katlayalım ve katladığımız bölümleri de elinizle iyice cimcikleyerek kapatın. Hiç açık yer kalmasın. Yoksa hem yağ hem de peynir tepsiye akar. O da ziyan olur, lezzeti gider. Şöyle elimle de biraz basıyorum. Baktınız ki yapıştı. Biraz un serpip tekrar birazcık daha elinizle yapıştırabilirsiniz. Ve ilk katmerimizi bitirdik. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Gözünüzden kaçmıştır diye. Yine aynı şekilde biraz un serpiyorum. Oklavayla çok fazla uğraşmadan ilk önce bu sefer bu tekniği kullandım. Yani kruvasan yaparken kullandığımız bir tekniktir. Onu da yine çok basmadan 20 santime 20 santim açıyorum.
Peyniri ekliyorum ve yine aynı şekilde zarf şeklinde katlayarak bitiriyorum. Ben bugün peynirli yaptım sevgili arkadaşlarım. Tabii ki bunu arzu ederseniz sade de yapabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. Mercimekli yapabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Patatesli pek tavsiye etmiyorum. Çünkü patates biraz buzluğa girip çıkınca bir değişik bir tat alıyor. Ama kıymalı çok güzel olur, peynirli olur, mercimekli de bir sıkıntı yaşamazsınız veya bomboş yapabilirsiniz. Yine aynı bu şekilde boş olacak şekilde katlayın, aynı işlemi uygulayarak pişirin. Her tarafını yine mıska gibi katladım, poğaça gibi yapıştırdım ve katmerimizi bitirdim. Toplamda 4 tane yapmıştık, ben 4'ünü de aynı işlemle yaparak bitirdim. Şimdi katmerimizin şöyle üzerine bir temiz mutfak havlusu örtüp yarım saat tezgahta tepsi mayası için bekletelim. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım 2 kat kabardı. Bir tane yumurta sarımıza 2 yemek kaşığı süt ilave edip karıştırdığımız bu yumurta sarısını da katmerin yüzeyine bolca sürelim. Zaten şimdi size göstereceğim. Siz sütlü yumurtayı sürdüğünüz an bakın sevgili arkadaşlarım böyle kabarmaya başlıyor. Bakın arkadaki de çok bariz görünüyor. Katlar kendiliğinden siz sürdüğünüz an kabaracak. Bakın şöyle dikkatinizi çekerim o kabarıklıklara. Ben bugün üzerine bolca kıyılmış ceviz serptim. Susam da serpebilirsiniz, hiç fark etmez. Ceviz çok yakışıyor. Susam da olur, yoksa hiçbir şey de olur. Hiç sorun değil. Ve şu anda katmerlerimizi bitirdik. Biliyorsunuz bu bana ait büyük bir püf noktasıdır. Birazcık elimle üzerine su damlatıyorum. Fırında güzel kabarması için. Ve katmerlerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Bakın sevgili arkadaşlarım böyle bir kabarma, böyle bir güzellik olamaz diyorum da ben tam 180 derecede 40 dakika pişirdim. İçi de güzel pişsin. Fırınınıza göre ayarlayın lütfen. Altı da güzel kızarmış olsun. Hemen şöyle size bir tele almadan yakınca gösteriyorum. Çok güzeldir. Keşke lezzetini de size tattırabilseydim. Bakın sevgili arkadaşlarım yüzeyinin nasıl tel tel ayrıldığını görebiliyorsunuz. Ve peynirli katmer tarifi hazırladım bugün sizlere. Hem iftarınız hem sahurunuz için. Sunum için hazır. Ben büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere şahane bir peynirli katmer hazırladım. Çok lezzetli bir tariftir. Mutlaka denemenizi isterim. Hemen doku testine geçtim. Yumuşaklığına lütfen dikkatinizi çekerim. Şu anda fırından çıktıktan diyebilirim ki bir 15 dakika geçmiştir. Çok fazla değil. Katlarını görüyorsunuz. Hatta ben sıcak ve kaynar olmasına rağmen doku testinden vazgeçmedim. Çünkü hava kararmadan size böyle güzel videolar hazırlama çabasındayım. Dedim ki kaynar olsun, ben tarifime güveniyorum. Yumuşacık böyle puf puf deriz ya, katlarına lütfen dikkat edin. Çok lezzetli. Hatta ben bu tarifi yapınca kardeşime götürmüştüm. Kardeşim çok damak zevkini bilir. Abla ben böyle bir şey yemedim, nasıl yaptın dedi. Lütfen bir de bakın duman hala çıkıyor. Ne kadar kaynar olduğunu görün. Ona rağmen iç dokusu kat kat ve şahane duruyordu. Şimdiden sevgili arkadaşlarım yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.